Merhaba. Evet arkadaşlar bugün yeni bir yeni bir hikayeyle başlayacağız. Ali şehirden uzak bir köyde dedesinden kalan eski bir evi satmak için yola çıkmış. Köye vardığında evin beklendiğinden daha ana halde olduğunu gördü. Camlar kırılmış, kapılar gıcırdıyordu. Elektrik bile çekmediği için geceyi gaz lambasıyla geçirecekti. Köylüler ona burada kalmamasını söylemiş. Eski evi anlatırken gözlerinde bir korku vardı ama Ali bu söylentiye kulak asmadı. Gece yarısı içeriden gelen bir tıkırtına uyandı. Evin kapısı yavaşça açılıyordu. Elinde lambayla sessizce ilerledi. Koridorun sonunda karanlığın içinde kıpırdayan bir gölge gördü. "Kim var orada?" diye seslendi. Ama cevap alamadı. Tam geri dönmek üzerindeyken kapı sertçe çarptı. Ani bir soğuk hissetti. Nefesi boğulanıyordu. Nefesi kesiliyordu. Üzerindeyken ağırlık atmış gibi hissetti ve hareket edemedi. Son bir güçle lambayı kaldırıp duvara tuttu. Gölge hızla ona doğru ilerledi. Ardından odanın köşesinden eski bir aynanın içinden fısıltılar duymaya başladı. Aynaya yaklaştığında kararmış camın içinde belirsiz bir yüz gördü. El ona uzandı. Lambasını söndürdü. Korku içinde kaçmaya çalıştı. Ama ayakları yerden kesildi. Sanki görünmez bir güç tarafından tutulmuştu. Kulağından gürültüyle bir ses yankılandı. "Git buradan." Tam o anda büyük bir parıltıyla ahşap merdiven aşağı doğru düştü ve bilincini kaybetti. Sabah olduğunda köylüler Ali'yi evinin kapısının önünde baygın halde buldu. Üzerinde eski yanık lekeler olan bir mektup vardı. Mektup üzerinde yazılar zamanla silinmişti. Ancak bir cümle hala okunabiliyordu. "Buraya tekrar gelme." Ali kendine geldiğinde titriyordu. Evin içinde olanları hatırlıyor ama kimse anlatamıyordu. Ölülerden biri ona yaklaşıp "Üzülün. Dedenden önce burada kimlerin yaşadığını biliyor musun?" Ali dönüp kaldı. O gece evde yalnız olmadığını artık biliyordu. Evet arkadaşlar, bu hikaye böyle. Diğer hikayeyle görüşmek üzere. Görüşürüz.